O Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı'nın kaybedeni. Karabağ Savaşı'nı kaybetmesiyle istifası, hatta idamı bile istendi. Aliyev'in "ne oldu Paşinyan" dediği videoyla beraber siyasi ağırlığı iyice azaldı. Buna rağmen tekrar Ermenistan'ın başbakanı seçildi. Türkiye'ye yaptığı ziyaretle tekrar gündeme geldi. Karşınızda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın profili. Nikol Paşinyan 1 Haziran 1975'te Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki İcevan şehrinde dünyaya geldi. Annesi Rus'tu. O dönemde Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin bir parçasıydı. Paşinyan da bu ideolojiyle büyüdü. Hayali gazeteci olmaktı. Bu nedenle hayallerinin peşinden giderek Ermenistan Devlet Üniversitesi'nde gazetecilik okumaya başladı. Eğitimi için başkent Erivan'a yerleşti. Başarılı bir öğrenciydi. Okul hayatı boyunca hep yüksek notlar aldı. İyi derecede İngilizce, Rusça ve Fransızca biliyordu. Dağcılık yapıyor, doğada vakit geçirmekten hoşlanıyordu. Daha genç yaşlarda siyasete ilgisi vardı. 90'ların başında Armenian Time adını verdiği bir gazete çıkardı. Burada yolsuzluk karşıtı bir makale yazmıştı. Gazetecilik okurken siyasi faaliyetleri ve özellikle yazdığı yolsuzluk karşıtı makale okul yönetimini rahatsız etti. Bu yüzden devamsızlığı gerekçe gösterilerek okuldan uzaklaştırıldı. Mezun olduktan sonra gazetecilik yapmaya devam etti. Daha 25 yaşındayken Ermenistan'ın en çok satan gazetesinde baş editörlük yapmaya başladı. Yaptığı haberlerde saldırgan bir dil kullanıyordu. Özellikle Koçaryan ve Sarkisyan hükümetlerini sert bir dille eleştiriyordu. Onlarca kişiye hakaret etti, iftira attı. Bu durum hapse girmesine neden oldu. Karalama ve iftira suçundan hapse atıldı. Bir süre sonra hapisten çıksa da cezaevi peşini bırakmıyordu. İkinci defa hapse girişi 2008'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yaşandı. Paşinyan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Petrosyan'ı destekliyordu. Büyük bir desteğe rağmen Petrosyan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamadı. Bunun üzerine halk sokağa döküldü. Halkın ayaklanmasının sebebi Paşinyan'a bağlanıyordu. Paşinyan halkı örgütlemekle suçlanıyordu. Cinayet ve kitlesel kargaşa çıkarmak suçlarından hakkında arama kararı çıkarıldı. Bir süre saklanan Paşinyan 2009'da birden ortaya çıkarak teslim oldu. Teslim olduktan sonra tutuklanmasına karar verildi. Paşinyan için ikinci defa hapis yılları başlamıştı. 2 yıl hapis yattıktan sonra genel afla serbest kaldı. Cezaevinden çıktıktan sonra Paşinyan'ın yükseliş yılları başladı. 2012'de milletvekili seçildi. Ardından Toplumsal Sözleşme Partisi'nin başkanlığına getirildi. Paşinyan siyaset arenasında giderek güçleniyordu. Nikol Paşinyan'ın siyasi görüşlerinde Ermenistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Petrosyan'dan etkilendiğini açıkça söyleyebiliriz. Bunu kendisi de verdiği bir röportajda söylemişti. Petrosyan, 1. Karabağ Savaşı'na liderlik yapan isimdi. Petrosyan döneminde Birleşmiş Milletler tarafından Azerbaycan toprağı olarak tanınan Dağlık Karabağ ve etrafındaki reyonlar Ermenistan tarafından işgal edilmişti. Paşinyan da Karabağ konusunda aynı görüşe sahipti. Petrosyan'ın iktidardan ayrılmasıyla Paşinyan muhalefet tonunu artırdı. Aynı zamanda Paşinyan'ın çıkardığı gazete ülkenin en önemli muhalif gazetesi konumuna geldi. İlerleyen dönemde Petrosyan'la yollarını ayırarak kendi hareketini kurdu. Uzun yıllar halk desteği pek fazla olmayan ufak muhalif yapılara liderlik eden Paşinyan, ilerleyen yıllarda Sarkisyan hükümetine muhalif adımlar attı. Açıkçası o, siyasi kariyerini Cumhurbaşkanı ve Başbakan olan Sarkisyan'a muhalefet etmek üzerine inşa etti. Paşinyan kendisi gibi gazeteci olan Anna Hakobyan'la hayatını birleştirdi. Ama ikili resmi olarak henüz evlenmedi. Çiftin 3 kızı, 1 oğlu oldu. 2018'de Paşinyan hayatının kırılma noktalarından birini yaşadı. Sarkisyan hükümetine istifa çağrısını yüksek desibelden söylemeye başladı. Sebebi ise 2015'teki referandumla yönetim sisteminin yarı başkanlıktan parlamenter demokrasiye geçmesiydi. Sarkisyan'ın bu değişime görev süresini uzatmak için yaptığı düşünülüyordu. Halk sokaklara dökülerek Sarkisyan istifa sloganları atıyordu. Paşinyan sokaklardaki kalabalığa liderlik eden isimdi. Paşinyan'ın önderliğinde başlayan protestolar onu önce muhalefetin en önemli liderliğine, sonra da iktidara taşıyacaktı. 2018'de yaşanan ve Sarkisyan'ın istifasıyla sona eren bu olay tarihe Kadife Devrim olarak geçti. Bu süreçte giydiği kamuflaj desenli tişörtü ve şapkasıyla Kadife Devrim'in simgesi haline geldi. Bunun üzerine dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'la görüşmeye karar verdi. Bu Ermenistan için tarihi bir görüşme olacaktı. Erivan'daki bir otelde yapılan görüşme televizyondan canlı yayınla verildi. Sarkisyan söze görüşme talebi
talebime olumlu yanıt verilmesinden memnunum diyerek başladı. Ama Paşinyan, Sarkisyan'ın sözünü keserek bir yanlış anlaşılma var. Ben buraya istifanızın ve iktidarın barışçıl ve yumuşak bir şekilde geçişinin sağlanması için koşulları görüşmeye geldim dedi. Paşinyan canlı yayında Karabağ klanı olarak bilinen Sarkisyan'ı köşeye sıkıştırmıştı. Görüşme Sarkisyan için son derece zor ilerliyordu. İyice köşeye sıkışan Sarkisyan canlı yayını terk etti. Giderken bu bir diyalog değil, şantajdır diyordu. Bu yıldırma stratejisinden başka bir şey değildi. Baskılara daha fazla direnemeyen Sarkisyan, Paşinyan haklıydı, ben haksızdım, görevimi bırakıyorum diyerek Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etti. Aslında bu Ermenistan siyasetinde Karabağ klanı olarak bilinen yapının kısmi çöküşüydü. Ama Sarkisyan gitse de güvenlik bürokrasisinde etkisini sürdürecekti. Parlamentoda Paşinyan'ın da içinde bulunduğu 3 küçük muhalif parti, Çıkış İttifakı adını verdikleri ittifakla güçlerini birleştirdi. İttifak Avrupa ile entegrasyonun artırılmasını, Batı'ya yaklaşmayı ve Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması yapılmasını savunuyordu. Sarkisyan'ın istifasının üzerinden çok geçmeden Paşinyan asıl amacı olan ve çok istediği iktidar koltuğunu devralmayı başardı. Parlamentoda yapılan oylamada Paşinyan başbakan seçildi. Başbakan seçilmesinin ardından başkent Erivan'da sevinç gösterileri düzenlendi. 2018'de yapılan genel seçimlerde de liderliğini yaptığı Benim Adımım bloğu oyların %70,4'ünü aldı. Muhalefette olduğu dönemde Batı'ya yakın bir profil çizerek Rusya ile yapılan ekonomik ve askeri anlaşmaları protesto etmişti. Ne Rus ne de Batı yanlısıyım, ben Ermenistan yanlısıyım demişti. Ama başbakan olduktan sonra söylemleri değişti. Rusya'nın önemli bir müttefiki olduğunu, ilişkilerinde önem taşıdığını söylemeye başladı. Paşinyan'ın başbakan olduktan sonra yaptığı ziyaretlerde geleceğe dair önemli mesajlar veriyordu. İlk ziyaretini önce Karabağ'ın yönetim merkezi Hankendi'ye, sonra da Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmek üzere Soçi'ye giderek yaptı. Rusya ile ilişkiler eskiden olduğu gibi yakındı. Ama Paşinyan ülkedeki Rus etkisini kırmak istese de bir yandan da yakın ilişkiyi devam ettiriyordu. Eski bir Sovyet ülkesi olan Ermenistan'da Rus askeri üsleri bulunuyor. Paşinyan bu üsler hakkındaki sorulara Türkiye ile ilişkilerimizi düşünürsek Rus askeri üsleriyle bir sorunum yok. Üsler ülkemizin sınırlarını koruyor. Bu yüzden Rus askeri üslerine ihtiyacımız var cevabını veriyordu. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilişkileri geliştirme sözü vermişti. Bunu yaparken de Moskova ile arayı bozmayacağını söylese de Batı ile kurduğu yakınlık Rusya'yı rahatsız ediyordu. O başbakanlık döneminde belli bir ideolojiye bağlı olmadığını söyleyerek kimsenin ayrıcalıklı olmadığı, herkesin yasa önünde eşit olduğu, insan haklarına saygılı bir sistem kurmayı vaat etti. 2018'de yaptığı bir konuşmada kendimi liberal olarak görmüyorum. Modern dünyada artık izimler eskiden sahip oldukları anlamları yitiriyor. Artık insanların mutluluğun güvence altına alındığı, belli görüşleri temsil eden izimlerin değil, insanların mutluluk ve özgürlüğünün önemli olduğu bir dönem başladı diyordu. Kendisini ideolojilerden bağımsız, insanların mutluluğunu temel alan bir hareketin lideri olarak tanımlarken gerçekler pek de istediği gibi değildi. Tüm bu vaatlerini nasıl hayata geçireceği sorusu cevapsız kalıyordu. Hedeflerini, programını ve politikalarını net bir şekilde ortaya koyamaması ve somut adımlar atamaması eleştirilmesine sebep oldu. Paşinyan'a yöneltilen eleştirilerin başında bu vaatlerini nasıl yerine getireceğine dair somut bir planının olmaması geliyordu. Freedom House ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün raporlarına göre Ermenistan, ifade özgürlüğü, yolsuzlukla mücadele ve insan hakları gibi alanlarda ilerleme kaydetti. Ayrıca Ermenistan ekonomisi de son yıllarda eski Sovyetler Birliği ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülkeler arasındaydı. Ama 2020'de patlak veren koronavirüs salgını ve Karabağ Savaşı'yla Ermenistan ekonomisi daraldı. Bu da ülkenin kredi notunu düşürdü. Paşinyan ekonomik refah vaadini yerine getiremiyordu. Bu durum onu daha popülist bir siyasete sarılmaya itti. Batı onu barış güvercini olarak lanse etti ama o yeni savaş, yeni topraklar dedi. Böylece Ermenistan 11 Temmuz 2020'de Tovuz'a saldırdı. Paşinyan bu yöntemle iç sorunlara siyah bir örtü çekmeyi denese de başarılı olamadı. Karabağ yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altındaydı. Azerbaycan tatbikatlarını yoğunlaştırdı. Ağustos ve Eylül 2020'de Azerbaycan ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortak tatbikatlar yaptı. 27 Eylül 2020'de saat sabah 6 sularında Ermenistan-Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Ermenistansa karşı saldırı başlattı. Bu 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıcıydı.
Daha ilk günden 6 köy ve stratejik bölgeler Azerbaycan ordusu tarafından işgalden kurtarıldı. Azerbaycan 44 gün içinde işgal altındaki bütün topraklarını geri aldı. Ermenistan ordusu Kelbecer, Laçın ve Ağdam'ı terk etmek zorunda kaldı. 10 Kasım 2020'de Paşinyan Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden bildiriyi imzalamasıyla savaş sona erdi. Paşinyan işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi. Yaptığı açıklamada çok acı verici bir anlaşma imzaladım diyordu. Savaşın sonlanmasıyla Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in Paşinyan'la ilgili yaptığı konuşma büyük ilgi topladı. Ne oldu Paşinyan? Yol çekirdin Cebrail'a. Reks elirdi. Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Gora gitti. Şüphesiz ki Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği savaşın sonucunu etkiledi. Türkiye 6 milyon dolarlık askeri araç ve malzeme ithalatı ve özellikle Bayraktar TB2'lerle savaşın seyrini değiştirdi. Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destek kadar Rusya'nın Ermenistan'a vermediği desteğe de değinmek gerek. Ermenistan Rusya'dan umduğu ve neredeyse kesin gözüyle baktığı, hatta güvenerek savaşa girdiği desteği göremedi. Paşinyan yardım istese de Putin yardım talebini reddetti. Deyim yerindeyse Rusya Ermenistan'ı ortada bırakmıştı. Peki Rusya neden Ermenistan'ı yalnız bıraktı? Cevap basit. Putin Paşinyan'ı cezalandırmak istedi. Çünkü Paşinyan yüzünü batıya dönmüştü. Bu da Putin'in affetmeyeceği bir hamleydi. Azerbaycan karşısında ağır yenilgi alması onu Karabağ'dan çekilmeye yönelik ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda bıraktı. Bunun üzerine halk Paşinyan'a karşı sokağa dökülerek protestolar düzenledi. Hatta idam edilmesini isteyenler bile vardı. 25 Şubat Ermeni muhtırasıyla ordu Paşinyan'ın istifasını istedi. Paşinyan'ın artık istifa etmekten başka bir seçeneği kalmamıştı. Aynı gün istifa ettiğini duyurdu. 20 Haziran 2021'de yapılan seçimlerde Paşinyan oyların yarısından fazlasını aldı. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusu karşısında aldığı büyük yenilgiye rağmen halk onu yeniden başbakan yaptı. Ama Paşinyan artık ağırlığını kaybetmişti. Hatta alay konusu oluyordu. Bunlardan biri de resmi açıklamalarında kullanılmak üzere iki farklı fotoğraf çektirmesiydi. Fotoğraflardan birini iyi haberlerde, diğerini ise kötü haberlerde kullanılması için çektirmişti. Olumlu haberlerde gülerken, kötü haberlerde somurturken verdiği poz kullanılıyor. Paşinyan'ın resmi siteden böyle bir yöntem kullanması ülkede gündem oldu. Çok sayıda Ermeni Paşinyan'ın yöntemini eleştirerek alay etti. Soykırım iddiaları nedeniyle gergin seyreden Türkiye-Ermenistan dış ilişkisinde son dönemde normalleşme adımları atıldı. Paşinyan, Karabağ Savaşı'nın ardından ılımlı bir politika izleyerek sadece Türkiye ile değil Azerbaycan'la da normalleşmeye gitti. Ermeni diasporası bu adımlardan rahatsız olsa da yaklaşık 2 yıldır ılımlı bir politika sürüyor. Bunun sonucunda Türkiye-Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlara başlandı. Kısa bir süre önce ise bir ilk yaşandı. Paşinyan davetli olduğu Cumhurbaşkanlığı töreni için Türkiye'ye geldi. Ama törende dikkat çeken, uzun süre konuşulan ve mizahı yapılan pek çok ayrıntı vardı. Dikkati çeken ilk detay oturma planında Paşinyan'a Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in hemen arkasında yer verilmesiydi. Tebrikler esnasında ise Cumhurbaşkanı'nın Aliyev'in elini sıkarken Paşinyan'ın sıranın ona gelmesi için beklemesi de dikkat çekti. Bu detaylar Türkiye kimin nerede durması gerektiğini gösteriyor şeklinde yorumlandı. Paşinyan'ın tavana bakarak külliyeyi incelediği anlarda mizah konusu oldu. O anlar paylaşılarak Paşinyan'ın Bayraktar TB2 travması var, külliyede İHA arıyor denilerek paylaşıldı. Paşinyan iktidara geldiğinde Batı onu her ne kadar barışçıl bir şekilde lanse etmeye çalışsa da gerçek bu değildi. Gazetecilik döneminde kara propaganda makinesi gibi çalışan Paşinyan, siyaset sahnesinde de aynı yöntemi kullanmaya devam etti. Aynı kara propaganda makinesi bugün hala Ermenistan'ı yönetiyor ve uluslararası arenada çalışmaya devam ediyor. Ama Paşinyan'ın benimsediği bu yöntem daha ne kadar sonuç vermeye devam edecek? Bu sorunun cevabını zamanla göreceğiz. O Azerbaycan'la Ermenistan arasında yaşanan Karabağ Savaşı'nın kaybedeni. Karabağ Savaşı'nı kaybetmesiyle istifası, hatta idamı bile istendi. Aliyev'in "ne oldu Paşinyan" dediği videoyla beraber siyasi ağırlığı iyice azaldı. Buna rağmen tekrar Ermenistan'ın başbakanı seçildi.